Şimdi benim konuşma sağlıklı beslenme üzerine olmayacak. Ben bunu özellikle yaptım. Hani şu yenir bu yenmez meselesi değil. Sadece neyin ne kadar değişmiş olduğunu görün ama genel bilimsel perspektif vermeye çalışacağım. 20 dakika içine sığdırmaya çalışacağım. Biz doğduğumuz anda buradayız. Yani bir şekilde aslında bilinmeyen bir ortamda derken elma yeniyor. Elma yenince farkındalık oluşuyor. Farkındalık oluşunca bu sefer diyorlar ki siz gidin kendiniz tarım yaparak bunları artık kazanmaya başlayın. Ve içine doğulan ortam bu. Dolayısıyla içine doğulan ortam tıp biliminde anlaşılabilir bir şey değil. Diğer branşlar, mühendislikler öyle değil. Kendi materyalini yapıyor, kendi sınırlılıkları belli, materyalleri belli, çeliğin efsafı belli, hepsi belli ama tıpta öyle bir şey yok. Biz anlamaya çalışıyoruz. Ne yapacağız? Bir dönüm noktasını bulmamız lazım. Bu zaman içerisinde birkaç kere olmuş. Eğer dönüm noktasını bulmanın biraz daha ötesine geçip de yükselebilirseniz ya da derinleşebilirseniz ama bu biraz felsefe gerektiriyor. O zaman pozisyonu daha iyi algılayabiliyorsunuz. Yoksa yıllar önce söylenmiş olan bu dünya mı merkezdedir, güneş mi merkezdedir tartışması aslında bir şeyi çok fazla değiştirmiyor. Çünkü merkezde kimin olduğunun çok fazla dünyada yaşayanlar olarak önemi yok. Biz bunu değiştiremediğimiz sürece hangisine inanmak isterseniz onda serbestsiniz. Sadece düşünce bir kere değişmeye başlayınca akademiya ortaya çıkıyor ve bunların yaptığı bir tek şey var. Dünyayı izleyip bu konudaki fikirlerini çarpıştırmak, bu konuda bir açıklamaya varmaya çalışmak. Bu aslında Orta Doğu'dan kaynaklanmış olan gelenek. Eski Yunan'da da karşılık buluyor. 15. yüzyıla, 16. yüzyıla gelindiği zaman Rönesans'la sonuçlanıyor. Bunun bir kısmının nedeni İstanbul'un fethidir gerçekten. Buradan giden bilgiler tekrar okunuyor, çevriliyor ama Leonardo da Vinci gibi birkaç alanda böyle faaliyet gösterenler arkasından o bilimsel merak uyandığında ve bir şey anlaşılmaya çalışıldığında anlaşılmaya başlanıyor. Fakat anlaşılan bir betimleme, sakın yanlış anlamayın. O gördüğünüz tablodaki anatomik diseksiyon bir manzara tasvirinden fazlası değil. Bugün geldiğimiz noktada da bu salondan çok fazla olmayan, farklı olmayan bir şekilde biri bir şeyler anlatıyor, diğerleri onu dinliyor. Bu dinleme eylemi doğrusunu isterseniz Birleşik Devletler'de ucuna ulaşır. Çünkü siz bunun içinden hiçbir şey çıkartamazsınız ama onlar o yılın tebliğlerini verirler. Siz şimdi bu society olarak diyeyim, bu grup olarak biz geleneksel ve tamamlayıcı tıp da yapmak istiyoruz dediğinizde aslında sizin de tutulma noktanız yok. Oranın yöntemlerini buna adapte etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü orası bu tanımlamayı yapmış. Yani kanıta dayalı olacak diyor. Purifikasyon diyor. Bir takım işte prosedürler olması lazım diyor. Standartlar diyor. Aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Çünkü siz de bilmiyorsunuz. Biz de bilmiyoruz. Bu posterleri dolayısıyla kimse okumuyor ama baktığınızda hastalıklar artıyor. Hiç girmeyeceğim detaya. Ben kanserin artışını görüyorum. Orada mavi yükselen şeyi görüyorsunuz. O tiroid kanserlerinin artışı şu toplulukta rahat 100 tane şu an papiller kanser çıkar. Sadece baktırmaya bağlı. Ve açıklama geldiğinde sigara, alkol, yakın zamanda bunun üstüne obezite, şeker ya da hiçbir şey yoksa en sonunu Kevin Spacey oynuyor. O da genetik. Her şey ne söyleseniz genetik diyor. Çünkü genetik dediğiniz zaman akan sular duruyor. Halbuki mesela GDO yemiş olan fare, Türkiye'de onaylanmış olan mısır böyle oluyor. Kaç ayda oluyor? 14 ayda oluyor. Bir anda olmuyor. Mesela bir dilim portakaldan bir erişkin zehirlenebiliyor. Alındığı yer çok büyük bir market zinciri. Televizyonda reklamlarını oynatıyor. Her şeyine bakıyoruz. 20 çeşit tarım ilacı çıkıyor. Baktırtıyoruz. Adli tıbba gönderiyoruz. İçinde dışında. Çünkü bakın o gördüğünüz poultry or ruminant feed patents dediğiniz şey tıbbın çok ilerisi. Bu hayvanlar bu sayede bunu da yapabiliyorlar. Yani süper kov yaratabiliyor. Bunları gördük mü? Görmedik ama bunlar var. İşte tıbbın daha ilerisinde olanlar aslında onlar. Bakın tüysüz formu. Var mı? Var. Yapmış mı? Yapmış. Nedir peki o zaman mesele? Bunların yiyip yenilip yenilemeyeceği, helalini haramını geçtim de sağlıklı olup olmayacağı meselesi tamamen tartışmalı. Bakın yukarıdaki lütfen cümle dün GETAT'ta söylendi bu çünkü burada söylendi. Diyorlar ki yumurtalık kanseri modeli olarak yumurtlayan tavuklar en iyisidir. 3 yıl içinde %50'si yumurtalık kanseri oluyor. Bunu söyleyen buranın konuşmacısı. O patent gördüğünüz ilaç firması tarafından alınmış. Alttaki sarılar sentetik, kırmızılar sentetik somonlar için. İstediğiniz renkte yumurta sarısı elde edebiliyorsunuz ama hayvan eğer 3 yılda yumurtalık kanseri oluyorsa sizin de çok fazla şansınız yok. Böyle baktığınızda bunların içinde hangisi sorun getirir bilmiyoruz. 100 yıllık bir değişim. Bakıyorsunuz 1910'larda da unu beyazlatıyor, margarini elde ediyor. Sonra işte kutu sütü buluyor. Arkasından steril
Hijyenik sosis falan buluyor ki böyle şey olmaz. Ama bakın İngiltere'ye gittiğinizde tavuğun üstünde 1 saat 40 dakikada pişer diye yazıyor. Dolayısıyla takiye yapmaya gerek yok efendim. Herkes her şeyi gayet iyi biliyor. Üretici kendisi için ürettiğini ayrı üretiyor, bizim için ürettiğini ayrı üretiyor. Bakanlık da bunu biliyor. Herkes bir yerden bulup getirmeye çalışıyor. Böyle bir toplantıda da konuşma fırsatı verilince 1960'larda alınmış olan patentlerin şu an hafızalı bir yeri yok. Kimse doğmamış zaten. O zaman işte Heisenberg etkisi devreye giriyor. Yani bir şey çok hızlı olursa göremezsiniz ama çok yavaş olursa da göremezsiniz. Yani 14 ayda tümör çıkıyorsa, 5 senede diyabet oluyorsa sizin bunu görme şansınız yok. Benim aydınlanmam ise bir yazıya bağlı. Bakın bu yazı, bir tek yazı bu. Mutlu Tömbek için yazısı. Yoğurt neden bozulmuyor diyor. Bakıyorum hakikaten yoğurt bozulmuyor. Derken zaman içinde Ahmet Aydın'ın da aynı şeyi söylediğini anlıyorum. Yollarımız kesişiyor. Biz aynı yerden yetişmiş insanlar değiliz. Nur içinde yatsın. Onun üzerine yemezleri yazıyoruz. Yemezlerin yazılmasının nedeni hikaye aslında böyle başlıyor. Bunların arka planını anlatıyor. Çünkü burada tıptan fazlası var. Doktor olmak isteyen varsa bunu okuyacak. Buradan öğretilenlerle tıbba biz bir yer atlatmanın ötesinde büyük bir değişikliğe gidebiliriz. Çünkü nasıl sorusunu yanıtlarsanız siz iyi bir doktor olursunuz ama neden sorusunu yanıtlarsanız alim olma şansınız var. Yani bir mekanizmayı anlama, bir okunamamış olan dili çözme, burada hieroglif ama bizim için biyolojinin dili, yani bir şeyi anlama şansını sunuyor. Aksi takdirde göz bir kamera, kalp pompa, bağırsak egzozdan ibaret. 2017 textbook'unda kalın bağırsak için yazan bilgi, ben size söyleyeyim, su ve tuz tutulumundan sorumlu, işte dışkının forme edilmesini sağlayan organdır diye yazıyor. Dalga geçiyor gibiler ama bu Batı'nın kitabı. Şimdi siz eğer ayağa kalkacağız, biz kendimize özgün bir tıp oluşturacağız diyorsanız o zaman bunları okuyacaksınız. Çünkü kodu çözme şansı var. Doğal gelişimi anlamak mümkün. Bu gelişim sadece hücrenin çekirdeğinde falan değil. Bu hücrenin doğrudan membranı tarafından veriliyor. Bir şekilde alak diyebilirsiniz. Yolkun üzerine, sarısı üzerine yumulmuş olan embriyo gelişirken hayvanda, İnsan ya da tavuk fark etmez, ikisinde de aynı şekilde. En sonunda ama buna ne dersiniz bilmiyorum ama 2 tane farklı yüzey, yani amniyon, vücudu saran ve içerideki yolk sıvısı ki o da yumurtanın sarısını oluşturuyor, birbirleriyle temas haline geçiyor. Arkasından canlı forme oluyor. 3. bir canlı aslında forme oluyor. Bir arayüz forme oluyor. Bakın o yüzden 2 tane dolaşım sistemi var. Biri göbek bağı, öbürü vitellinmenler, arterler. Böyle baktığınızda sindirimin mantığı değişiyor. Sindirim şu demek efendim, sizi dış dünyaya adapte ediyor. Siz aldıklarınızı bir şekilde yiyorsunuz ama pankreas mesela, baktığınızda 2 tane pankreas var. Doğumsal gelişim aşamasında ön pankreas enzim salgılanmasından, arka pankreas endokrin sistemden döndüğü zaman kendi içine üst üste oturuyor. Oturduğu zaman biz zannediyoruz ki o tek pankreas, o şekilde değil. Bağırsaklar dışarıya doğru fıtıklaşıyor ve İçeri giriyor. Ama bakın dalağın pozisyonuna baktığınızda dalak sindirim sisteminden gelişiyor. Bunlar bize tıpta anlatılmadı. 7 sene oturup bir şeyi anlamaya çalışırsanız sonunda bazı şeylerin aslında anlatılmamış olduğunu anlıyorsunuz. İşkembe hakeza. İşkembe dünyadaki en değerli şey. Sütü üretebiliyor çünkü. Hayvan ot yiyor, yediği ot sonuçta proteine dönüşüyor. Bu başka bir şeyde mümkün değil. Bizde de var kalın bağırsak olarak ama hayvandaki durum daha özellikli. Şirden dediği bölge bir mayalama sistemini başlatıyor. Diğer kısım çalkalama işlemini içinde ama esas sentezi yapan bakteriler. İnfizoryayı bozarsanız bakterileri, hayvanın yaşama şansı yok. Hayvan ölüyor. İnsanda aynı mı? Aynı. İnsanda da bu bir tabii segmenter sistem. Haustraları var. İçinde basınç oluşturabiliyor. Basınç özellikle bir takım mikropların seçilmelerini sağlıyor. Bunun mayalayıcı kısmı ise bizim çekum dediğimiz kör bağırsak ve ucundaki appendix. O sürekli olarak yeni maya kaynağını veriyor. Bu diğer hayvanlara baktığınızda çok detaya girmeyeceğim ama bitkiye baktığınızda yine aynı. Bakın size farklı bir şeyi 2 ayrı tamamen farklı olan canlıda veriyorum. Bitkide de tabii kökte rizosfer olarak var. Yani o bakterilerle arayüz olması meselesi, o arayüzün içine çekilen bizim faydalı bakteri dediğimiz probiyotik vesairenin sentez yapıp beslemesi bitki için de geçerli. Bir fark yok arada. Hepsi aynı yaratılışın unsurlarıdır. Orada da bir şekilde yukarıda yapılan aşağı indiriliyor. Yukarıda yapılan ne? Şeker molekülünü yapıyor. Vücuduna indiriyor, kökte depoluyor. O yüzden pancar şekerlenmeye başlıyor. Fakat bu sıcaklık reaksiyonuna tabi. Bunun insanda karşılığı mı var? Var tabii.
İnsanda da şeker karaciğerde sentezleniyor. Dolayısıyla bizde kök meristemi olarak adlandırılan şey karaciğere karşılık geliyor. Bakteri nerede derseniz bakteri mukus tabakasının altında yaşıyor. O yüzden siz bağırsak temizliği yapıp da kolonoskopi falan yaptırdığınızda bu bağırsak bakterileri bir daha rejenere olabiliyorlar. Çok ciddi bir sorun yaşamazsanız, yani çok abuk sabuk beslenmezseniz bu bakterileri çok kolay kaybetmiyorsunuz ama kazanma aşamasında anne sütü gerekiyor. Anne sütü, anne ten teması, mümkünse normal yollardan doğum, bunlar bakterilerin aktarılmasını sağlıyor. Bu, dikkat ediniz, aktarılabilir, taşınabilir ama saklanamayan bir mirastır. Altında yaşarlar. Soldaki gördüğünüz, size göre de soldaki olmuş oluyor. Hiç vücudunda mikrop içermeyen hayvanın kör bağırsağı, çekum. Ortada tek mikrop, sağ taraftaki normal hayvanın bağırsağı. Ben nereden çıkartıyorum? Eski yazıları okuyorum. 1920 baskısı bir embriyoloji kitabı evde. Almanca okurken orada bir kelime dikkatimi çekiyor. Bakın bunların hiçbiri anlatılmadı. Sonunda şuraya geliyor. Ağızdan girersin, yoldan geçersin, mağaraya gelir. Nöbetçi karşına çıkar. Latincelerin size 12'likler gelir. Yani aslında 12'likler derken 12 parmak bağırsağı değil o. 12'likler, İonyalılar, Truvalılar. Kim koydu derseniz terminolojiyi olasılıkla Galen koyuyor. Dolayısıyla şuraya geliyor. Siz oturduğunuz yerde de bunları okuyup anlayabilirsiniz ama bir tutunma noktasını bulacaksınız. Mesela karotenoidler, işte koruyucudur, moruyucudur. Neyi aktarıyor? Güneşi aktarıyor. Hayvana bunu yemle verdikleri zaman bir sarı pigment veriyor. Yumurtayı bir şekilde sarıya çevirebiliyor ama karotenoid etkisini almadığı gibi bunlar A vitamini türevi olduğu için sonuçta tabii bir takım şeylere zemin hazırlıyor. Ama bunun tasavvuftaki karşılığı ne? Güneş içinize doğuyor. Bir şekilde siz uyuduğunuzda güneş içinize doğduğu için büyüme hormonunuz salgılanmaya başlıyor. Bu da karşılığında vücutta tamirat ve büyüme işini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bizim dokunun mantığı da dair. Bakın rahmetliler gittiler ama geriye bıraktıkları miras devam ediyor. Bakteriyle memeli hücresi arasında ciddi bir fark yok. Ökaryotlar aynı. Biz antibiyotik kullandığımız sürece bunları parçalıyoruz, yok oluyorlar. Parçalanan antibiyotikle bakterinin yerine yenisi gelmiyor. Ama etki değişiyor. Çünkü forme eden, kör bağırsaktan gördünüz, bakteri forme ediyor zaten. Sizin varlığınız, tipiniz vesaireniz yaşadığınız habitata göre değişir. Bir kitapta vardı, siz Afrika'da da olsanız, aynı gene sahip olsanız, burada yetişmenizle orada yetişmeniz arasında ikizlerde ciddi fizyonomik fark olur. Çünkü bakteri biçimlendiriyor. Çünkü bunları eğer doğru düzgün alırsanız, ki bunlar da şeker molekülü maalesef, bileşik şeker molekülleri ama saf şeker sorunlu. Bileşik şeker molekülünde matrixinizi oluşturuyorsunuz. Matrix geri kalanı kontrol ediyor. Eğer matrix kontrolünü yitirirseniz, bu hücre içinde de var, etrafında da var, o zaman işte sülüğü anlamayı biraz yaklaşıyorsunuz. Çünkü burada gördüğüm kötü bir alışkanlık var. Burada insanlar mal pazarlamaya çalışıyor. Sülüğü eğer kullanıp da çöpe atacaksanız ve hayvana tıbbi atık mantığıyla değerlendirecekseniz bu ahlaklı bir şey değil. Ben size net olarak söyleyeyim. Bir kullanımlık sülük diye bir kavram yok. Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeydir. Bize bir şey için sunmuştur. Toplayıp geriye doğaya vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu işten para çıkar ama bu işten iyi bir sonuç alamazsınız. Hijyenik, steril sülük diye bir kavram da yok. Baktığınız zaman hayvanın ama olağanüstü bir yapısı var. Bu hayvan nereye gideceğini biliyor ama o ona verilmiş olan idrak gücü. Bu bizim onu kullanıp da parayla satmamız ve sonra çöpe atmamızı gerektirecek bir unsur değil. Eğer bunun ayırdığına gidemezseniz o zaman geleneksel tıp diye bir kavram söz konusu değil. Çünkü bu hep el verilerek yapıldı ve gönül gücüyle yapıldı. Paraya tedavül edilmedi. Paraya tedavül etmeye kalktığınız anda tılsım bozulacaktır. Soldaki böbrektir, sağdaki lenf nodudur. İkisi de aynıdır. Hiçbir şey fark etmez. Ama idrarın da bilgi götürdüğünü gösterir. Yani az evvel bir arkadaşımız kedinin niye sağa sola pis kokulu bir simik bıraktığını soruyordu. Alakası yok efendim. O bilgi, enformasyon iletiyor. Bitiriyorum 2 dakika içinde. Çocukların geleceğini unutmayın. Çünkü bütün bu kadar işin sonunda gıda bu kadar otomatiğe bağladığında tabii ki beyazlaşan bir dünyada her şey sistem olarak beyazdır. Bunun içine isterseniz zenci koyarsınız, isterseniz Çinli, hiç fark etmez. Bu sistemin kendisi beyazdır. Siz buna karşı koyacağım ben diyorsanız bunun için bilgi sahibi olmanız lazım. Ayakta durabilmeniz lazım. İyi insanlar bir şekilde gittiler ama geri kalanları da
bunun kandırmasından korumanız lazım. Yani böyle bir tıp algısı yok. Gündüz boyu bilmem ne yapacaklar, akşam da işte gezmeye gidecekler, ondan sonra tababet icra edecekler. Bunu dizi olarak pazarlayacaklar. Sürekli bir sihirli molekül arayışını bize empoze edecekler ve biz de bunu bulmak için uğraşacağız. Az evvel arkadaşımız ne yapabiliriz diye soruyor. Çünkü bir şey yapabilecekleri var ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Böyle bir analizör olmadığını mesela bilecekler. Doktorlar çok inanıyor buna. Her şeyi analiz eden bir cihazın var olduğuna. Ama sağ alttaki adam bütün sürüye salaklığı bulaştırabilecek derecede cazibeli ve donanımlı olan beyaz adamdır. Gömleklidir ve çocuğun merakını elinden aldığınız anda o çocuk sürünün elemanından biri olur. Siz bunu kollayacaksınız. Çocuğu o yüzden kollayın. Yakın zaman içerisinde olabildiğince hızlı, mümkün olduğu kadar bir yeni akademi oluşturulmaya çalışılıyor. Burada yayınların bir ehemmiyeti yok efendim. Herkes takmış Webs of Science'ı taradık. Burada şunu bulduk, bunu bulduk. Bunların bir önemi yok. Siz bilginizi doğru değerlendirirseniz Web of Science bir klasifikasyon sistemidir. Bu tür kongrelerin cazibesinden uzak durun. Çünkü buraya gittiğiniz takdirde sistemin parçası haline gelirsiniz. O parçaya geldiğinizde de tersini söyleme şansınız olmaz. Biz akademide bir geçmişi temsil ediyoruz İstanbul Üniversitesi olarak ki bölünmesi düşünülemez doğal olarak. Buna baktığınız zaman bu 1860'ı temsil ediyor. Bize öğretilmemiş olan kalbin fibroz iskeleti. Orijinaldir o kitap. Çekilmiştir üzerinden bir fotoğraf makinesiyle. Niye? Çünkü tek tarafa sürekli pompalayan bir sistemin normal yerine dönebilmesi için ekstansör grubu yok. Böyle düşündüğünüz zaman o zaman işte önünüzde büyük bir ufku açma şansı var. Bugün set halinde, ben doçent falan değilim, yardımcı doçentim, inanmayınız lütfen. Ama biz bu barajı açarsak buradan kontrollü bir salınımla bir pınarı çağlatma şansımız var. Bunun için de özellikle geldik. Yoksa ben genellikle okullara gidiyorum. Bir şekilde bu sistematiğin geri dönüşü de mümkün. Yani kaybedebilirsiniz. Kötüye gittiğiniz takdirde eğer ben bunu satar parasını kazanırım derseniz bu geri gider. Tarık suresinden alıntıdır efendim, onu da söyleyeyim size. Tavukçulara söylediğim ana mesaj buydu. Bir şekilde bunu fark edeceksiniz yoksa cehennemin ışıkları açıktır her zaman. Ve onu ısıtacak kadar da bol miktarda çıkar peşinde koşan insan gördüğüm kadarıyla dünyada var. Çocuklara gidiyoruz, anlatıyoruz. Gençlere anlatıyoruz. Gençlere anlatıyoruz. Kendi öğrencilerimize anlatıyoruz. Bir şekilde anlatıyoruz ve sonunda bu grup karışık Türkiye'den geldi. 70 yaşında kişi de geldi. Rönesans mümkündür artık diye anlattık. Bunun bilincinde olarak lütfen söylediklerimizi değerlendirin. Eğer bunu yapabilirsek o zaman çocukları koruyacağız. Aksi takdirde herkes birbirine bir şey satmaya çalışan pazarlama elemanına dönüşecek. Tempo istiyoruz. Yüksek tempo. Mevcut sistem yeni bir form yaratabilir ama bir tempo gerekiyor. Bu tempoda çalışırsanız, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olursanız o zaman önünüz açık.